Tenzih yoksa teşbihin Teşbih hatalı olur. tabii. Önce tenzihtir. Önce teşbih olmaz. Önce tenzih edeceksin. Sonra teşbih edeceksin. Ondan sonra tesbih edeceksin. Oh. Subhanallah. Hani o 99'luk tesbihimiz yok mu bizim? 33 kere Subhanallah diyoruz. Önce ama değil mi? Önce. Subhanallah. Tenzih. Yani tenzih yani öyle değildir. Dediğin gibi değildir. Düşündüğüm gibi değildir. Zannettiğim gibi değildir. Değildir de yok oldu o zaman. Ondan sonra nimetlerine bakarak bu nimetleri bana verendir o. Elhamdülillah. Teşbih. Elhamdülillah. Teşbih neredeymiş? Verdiği nimetleri fark edip onları verendir o. Olumlu bakın. Birincisi olumsuz. Eyvallah. Efendim o çok büyüktür. Nereden biliyorsun? Sallama. Öyle olmalıdır. Melimalı ber, geç, tenzih. Ya. Öyle midir değil midir? Biliyor musun? Hayır. Sallıyorsun. Geç. Efendim çok rahmetlidir. Nereden biliyorsun? Ha? Nereden biliyorsun? Eyvallah. Ona emir mi ediyorsun? Rahmetli olmazsan seni Tanrı olarak kabul etmiyor. Onu diyorsun kardeşim. Subuhun. Tesbih hele. Benim sanrılarım, benim sanrılarım. Tanrı benim bu sanrılarımın nitelikleriyle tanımlanamaz. Buna karar ver. Peki olumlu bir Tanrı anlayışın yok mu? Olmalı. Doğaya bak, tabiata bak. Sen mi yaptın? Yok. Kendi bedenine bak. Sen mi yaptın? Görüşüne bak. Sen mi yaptın? Kulağına bak. Sen mi yaptın? Hayır. İşitmemi veren. Bilmiyorum. Görmedim. Tanışmadık daha. Ama bir işitmem var benim. Semina. İşitiyorum. O zaman işitmeyi verene hamdolsun. Kim o? Vereni bilmiyorum, verilişi biliyorum. Eyvallah. Görmemde, benim görülerimde bu nimeti bana verene hamdolsun. Bak, somut bir şey söylüyorum. Hamdiyette somutluk var. Dilimle konuşuyorum. Allah Allah. İçeride kelimeleri hizaya kozup dışarıya çıkaran hangi matbaacı yapıyor bunu? Hı? Nasıl konuşuyorum? vurgusunu Konuşuyorum da kestim. konuşmandan haberim var mı? Yok yani o. Konuşuyorum takır 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 takır. Kim içeride dizayn edip bunları çıkartıyor ya? Müthiş. Sonra bir meleğini yolluyor. Kimse bir şey yaptığı yok. Böyle anlatılır. Bir meleğini yolluyor. Alzheimer. Hadi bul kelimeyi de çıkart dışarıya bakayım. Ya onun ismi neydi? Ne bileyim bilmiyorum ki. Hani yani sen- daha evvel bülbüldün hani ne oldu? senindi. İrade her şey sana ait. Evet evet. Bülbüldün ya diye ötsene. Ha, peki. Hamd, elhamdü dediğimiz yani teşekkür değil ama. Kullara teşekkür edilir. Allah'a hamd edilir. Tanrı'ya hamd edilir. İster Allah de, ister başka bir nitelikle söyle. Başka isimle söyle, fark etmiyor. Her toplum kendine göre bir isim bulmuş. Tanrı'nın niteliği kendisindendir. Sen ona yükleyemezsin. Sen ona zan yükleme. Ondan ilham al. Peki nasıl alayım? O ikram ettiği şeyde ilham var. Neyi ikram etmiş? Tabiatı ya. Suyu ikram etmiş. Güneşi ikram etmiş. Çiçeği ikram etmiş. Böceği ikram etmiş. Bila bedel. Ortada bir sofra var. Bak çilingir sofrası tabiatın kendisiymiş. O Tabiatın, bütün doğanın kendisi kurulmuş bir çilingir sofrası. düzeniyle şıkır şıkır. Niye çilingir olsun ki? O şahane bir sofra işte. Hayır efendim çilingir sofrası. Hieroglif orası. Ya Mısırlı ona hieroglif diyor. Hieroglif demek kutsal örtüyle örtülü diyor. Hiero, kutsal, glif kılıf demek. Hieroglif, bak o da Proto-Türkçe. Hieroglif. Yani büyülü kılıf. Ne o? Fenomenler. Niye büyülü kılıf? Çünkü yapanı görmüyorum ya. Eser orada. ama var. Orada Müessir yok. Büyülü o. Isis var. He? Isis. Osiris. Isis. Horus. üçlü gene. Osiris tanrı. Isis tanrıça. Horus oğul tanrı. Ya olur mu çok tanrı bırak geç bunu filan falan değil mi? Biz hakikati anladık. Tek o ya 3 tane deme filan. Hadi yürü oradan sen bir şey anlamış değilsin filan. Osiris tümel zeka demek. Ya. Manası var. Bir isim değil o. Remzin karşılığı var orada. Ha. Değil mi? Osiris tümel zeka. Isis onun örtüsü. Çünkü Isis heykelini biliyoruz. Peçeli.
Peçeli ne demek? Örtü. Doğa. Isis, mother, mater. Kibele. Doğanın kendisi. Örtülü o. Peçesi var. Hiçbir ölümlü benim peçemi açamaz diyor. Ha. Peçesini açsam ne göreceğim? Osiris'i. Kim o? Tümel zeka. Kozmosun zekası. Nous. Yunanlı ona Nous diyor. Kozmosun zekası. Zeus diyor. Zeus işte. Theos, Zeus. Kozmik zeka demek. Bireysel zeka değil. Kozmik zeka. Rahman. Evet. Başka isimlerle isimleniyor. Mana aynı be kardeşim ya. Manaya gir. Manayı her yerde gör. İlim Çin'de olsa git gör kardeşim. Al. Ha, sen kendi mahallenin kelimelerine tapma. Ya. Manayı buldu mu evrenselleşirsin. Allah herkesin Allah'ı ya. Eyvallah. Senin Allah'ın var, öbürünki başka. O Yani. Sadullah. Seninki Allah, onunki Sadullah. Olur mu öyle şey? Olur şey. Ha. O zaman kısıtlıyorsun. Zannını ilah ediniyorsun. Zanlarını ilah edinme. Görmüyor musun nefsini ilah edinenleri diyor ayet. Kula kulluk etme diyor Cenab-ı Nebi. Kula kulluk etme. Kula kulluk ediyorsan. Peki bu Nazım Hikmet şiirinde kula kulluk etme dediği zaman komünist bu adam. Ya ayet hadis. Kelam kimden çıktı? Kelam hakiki. Komünist adam ona vermiyor ya. Yürü git kardeşim. Zat Mana aynı ehli, zat. arif ehli, irfan ehli nerede olursa tanır. Femme veçullah. Allah'ın yüzü nerede olsam görürüm, tanırım kardeşim ben diyor. Güzelliği nerede olsam görürüm demek istiyorsun. Tabii ya. Bizimkiler güzel, onlar çirkin falan olur mu? Roma'ya bir gidiyorsun kardeşim. Of. Kiliseye gidiyorsun. Kilise dediğin yer Tanrı'ya tapınmak, ibadet etmek için cami, havra gibi, aşram gibi bir mekan. Bina. İyi de mihrapta ne görüyorsun? Caravaggio. Hadi. Caravaggio'nun İsa'nın çarmıhtan indiriliş tablosunu, yani orada sanat eserini görüyor. Cazibe sanat eseri. Sanat eserinin senin ruhunu coşturmasını, yani orada kendinle buluşmayı sağlıyor sana. Kendinle buluşamıyorsan o mabet değil. Eyvallah. Mabet demek gittiğin o mekan neyse kendinle seni buluşturmalı. Ayna olmalı. İsim verirseniz eşimle beraber bir Roma maceramı anlatayım. Bu ne güzel olur. Şeyma hanımefendiyle. O bir sergisi vardı işte Venedik'te. Ben de Roma'ya geçtim. Dedik orada buluşuruz. Bir program yapalım. Roma'yı gezeceğiz tabii ki. Vatikan'a da gidelim. Onu önceden internete Allah'tan randevu aldık. Yoksa kuyruk 2 saat, 3 saat. Allah Allah. Evet. Önceden randevu almazsanız Ay. kuyrukta epey yani bir Normal gün. müzeler bile öyle her taraf. Bir gün kalırsınız. Taksiye bindik. Ondan sonra işte we want to go Vatikan. What's Vatikan dedi. Ya Vatikan işte. Allah, Vatikan'ı daha nasıl telaffuz edeyim ben efendim? Vatikan falan değil herhalde. Bu Vatikan ya kardeşim. Allah Allah. Anlamıyor. Birkaç tane mi kapısı var? Tunuslu bir Nereye? taksici. Anlamıyor. Allah. Yani bu Tunuslular herhalde anlamıyor. Ondan sonra öyle dedik olmadı böyle. Ben sonra anladım. Ha dedim. Pop dedim. Pop. Ha. Papa'ya gideceğiz dedim. Pop. Ondan sonra pop. Desene Vaticano. ya. Ha, Ha, Vatikano. meğerse Vaticano'ymuş. Vatikano. İtalyanca Vaticano. Hadi. Biz ne bilelim biz Vatikan diye Vatikan öğrenmişiz. biliyoruz, Vatikan dayı. diyorum adam anlamıyor. Ha Vaticano ha okey dedi. Falan tanırız gittik. O günün de esprisi bu olsun. Esprisi. Gittik Sistine Şapel'i gezdik falan. Ondan sonra St. Peters şeyidir o değil mi? Peter'ın bazilikası. Bazilikanın içine girdik. Vay canına ya. O heykeller. Bütün sanat tarihi orada. Değil mi? Ondan sonra o Pieta. O Michelangelo'nun Pieta'sı. Başyapıt. Her heykel başyapıt. Devasa da yapmışlar. İçeride böyle ben şaşkın kaldım. Oraya bakıyorum. Aman Allah'ım bu ne? Bir müze ya. Muhteşem bir sanat müzesi. Aslında sanat mabedi. Tam o sırada sevgili eşimin Venedik'te birlikte sergi yaptığı hanımefendi bir sanatçı, adını söylemeyeyim. Yani onun arkadaşı, okuldan da hoca. O da hoca arkadaşı. Eşim de Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hoca malum. Şey yaptı, aradı kendisini.
Bir ihtiyacınız var mı? Ben İtalya'da okumuştum. İşte kaç sene orada, biliyorum yani orada. Bir ihtiyacınız olsa bana sor yani yardımcı olayım. Ya şu anda biz şeydeyiz. İşte Vatikan'ın içindeyiz. Bazilikanın içindeyiz. Burayı geziyoruz. İşte eşim de yanımda, Metin de yanımda falan diye söyledi. O da hanımefendi de demiş ki muhteşem değil mi? Nasıl dedi, ne kadar muhteşem bir şey değil mi dedi. Şeyma hanımefendi benim o gün orada irşad olmama sebep olan bir şey söyledi. O anda mürşidim oldu. Bakın her yerden irşad var, duyan kulak. Duyana. Arkadaşıyla konuşuyor. Şimdi ona diyor ki, ya diyor, gerçekten muhteşem sanat eserlerinin olduğu bir ortamdayız. Onlar çok cazip hakikaten. Ama Tanrı'yla ibadet edebileceğim bir boşluk bulamadım. Tanrı'ya yer kalmamış. Suretler örtmüş. İslam mabedine dikkat edin. İçinde suret olmaz. Niye? Niye? İçeri girdi mi sen kendinle buluş diye. Orada giriyorsun, sanat eserleriyle buluşuyorsun. Hayranlıklar, Kendinle buluşmuyorsun. Tabii. Mabet kendinle buluştuğun yere denir. Hadi. Rabbinle buluştun. Rabbinle buluşmak kendinle buluşmak. Gayriyle buluştuğun yerde mabet olmaz. Muhteşem bir müze orası. Kabul. Ama orada Ama müze. ne dedi eşim? Çok hoş. Tapınacak, Tanrı'ya tapınacak bir boşluk göremedim. O kadar yoğun. Ayna yok. Çok kalabalık içerisi. Kalabalık. Evet. Ayna beni gösterecek. Boşluk beni gösterecek. Bunun da sırrı nerededir? İsa Nebi'nin makberi, asıl mabet İsa Aleyhisselam'ın mezarıdır. Muhammedi mabet, cami dediğimiz Muhammedi mabet, İsa'nın mezarının şeyidir, semboldür. Allah Allah. Niye? İsa Aleyhisselam çarmıhtan indirilir. Romalılar onu götürürler, bir mezara koyarlar. Büyük bir taş tekerlekle ağzını kapatırlar. Nöbetçileri koyarlar. Ve kimseyi sokmazlar. Evet. Ama İsa Aleyhisselam demiştir ki Meryem, Marta müritlerine bu kremi alın sağlığında. Bu kremi alın. Bu Mesih yağıdır. Mesih yağı diye bir yağ var. Evet. Krallık yağı, Mesih yağı. Manevi, ruhani bir sembol. Benim çarmıha gerilip ondan indirildikten sonra gelin onu bedenime sürün. Onlar da peki efendim diyorlar. Çarmıhtan sonra indirilmiş, mezarına konmuş. Alıyorlar şeyi. İncil-i Şerif'ten alıyorlar. Ben bunu hikaye anlatmıyorum. İncil-i Şerif'te yazan şeyleri konuşuyoruz. Alıyorlar o kremi. 2 Meryem, bir Marta. Gidiyorlar. Mezarlıkta arıyorlar. Puslu o günde. Biraz böyle hava puslu. Mezarlıkta bir kapüşonlu bir mezarcı da çalışıyor. Puslu. Kapüşonu da var. Tanımıyorlar zaten. Sesleniyor hanımefendilere. Diyor ki, kimi arıyorsunuz? İncil'de yazıyor bu. Kimi arıyorsunuz? İsa'yı arıyoruz. Öyle mi? Ölüler arasında diri mi arıyorsunuz? Bu muhteşem bir sözdür arkadaşlar. Bu muhteşem bir söz. Ölüler arasında diri mi arıyorsunuz diyor. Şaşırıyorlar. Bir mezara konulduğunu biliyoruz. O mezara gösterir misiniz? Şurada. Gidiyorlar. Mezarın kapısındaki o büyük taş tekerlek kenara çekilmiş. Açık. Kendileri bir şey yapmıyor. Giriyorlar içeriye. Mezarda kimse yok. Bir ceset arıyorlar. Yok. Sadece o cenazeye sarılan şey kefen değil mi? Kefen. Sadece bir kefen ve üzerinde kan lekeleri var. Kimse yok. Bakıyorlar. İsa yok. İsa göğe ağdı. İsa Tanrı'ya gitti. Yani yok işte burada yok. Evet.
Oraya girdiğinizde sizden başka kimse olmayan yer mabettir. Orada İsa olsa mabet değil orası. O mezar olur. Ha. Orada İsa'nın bedeni yoksa içeri giren o beden İsa'nın bedenidir. Oo. Ve mabet kendinle buluştuğun yerdir. Bunlar irfan öğretisidir arkadaşlar. Bu irfaniyete ermeyenin bütün davası hak davası değildir, batıldır. Onunla uğraşır durur, debelleşir durur. Zevke ulaşamaz, huzura kavuşamaz. ya. Muhabbetullah'a eremez. Hikaye bundan ibaret.